Toplumda kibir olarak bilinen gurur aslında hastalık değil, hastalık belirtisi ve kişilik sorunudur. Kibir, kişinin büyüklük duygusunu yoğunlukla yaşamasıdır. Narsistik kişilik dediğimiz kişilik yapısı vardır. Bu kişilerin hayatlarının en büyük teması büyüklük duygularının yüksek olmasıdır. Kendilerini özel, üstün ve seçilmiş görürler. Diğer insanları da küçük görürler. Bu kişilerin hak duyguları kendilerine yöneliktir. Bu kişiler sıra beklemekten hiç hoşlanmazlar. Trafikte sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen kişiler tam narsistik kişilerdir. Kendilerini inanılmaz üstün ve ayrıcalıklı görürler ve bu ayrıcalığı her yerde kendilerine tanınmasını beklerler. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan, narsizm, kibir ve gururun psikolojisi hakkında şu önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu kişilerin psikolojik analizleri yapıldığında kişilerde özgüven değil, özbeğeni olduğu görülür. Özgüven bir kişinin kendisiyle barışık olmasıdır. Özgüven kişinin sağlığı açısından tavsiye edilmektedir. Ama özbeğeni kişinin kendisine olmayan şeyleri varmış gibi görmesidir. Kişi kendisinde olan şeyleri görürse zaten büyüklük duygusu yaşamaz. Kendini gerçekçi bir şekilde analiz eden bir insanda kibir olmaz. Her insan biriciktir. Hiçbir insanı küçük görmemek gerekir. Narsistik kişiler kendilerini üstün, diğerlerini küçük görür. Bu durumu kişilik haline getirmişlerdir. Modernizm gururlu ve kibirli olmayı empoze ediyor. Özbeğeni kişinin kendisini beğenmesidir diğer Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Narsistik kişinin kendine hayranlık hastalığıdır. Kişiliğindeki en büyük ana tema da büyüklük duygusudur. Büyüklük duygusu olan kişiler sarımsak yemiş kişiler gibidir. Tevazulu gibi gözükürler ama tevazunun arkasında kendini büyük görme vardır. Hatta kibirli birisi tevazunun prim yaptığı bir ortama girmiş, aşırı tevazulu davranmış. Sen niye böyle davranıyorsun, önceden böyle değildin diye sorulunca da ben tevazuda da en büyük olmalıyım demiş. İnsanoğlunda en önde olma, en iyi olma gibi bir duygu vardır. Bu insanın ilkel ve vahşi bir duygusudur. İnsanın bu duygusunu eğitmesi lazım. Bu duygu herkeste az ya da çok vardır. Modernizm kapital sistemde özgüven adı altında gururlu ve kibirli olmayı empoze ediyor. Kendini övmeyi beceri olarak sunuyor. Kibirli kişiler kendini kutsallaştırmıştır. Kibir duygusunun kendini büyük, diğerlerini küçük görmek olduğunu söyleyen Profesör Doktor Nevzat Tarhan, kibir hakkında sözlerine şöyle devam etti. Kibrin bir ucunda da şu vardır. Başkalarını küçük görmezsin ama kendini büyük görürsün. Bu tarz kişiler mütevazı gibi gözükür. Fakat yakın ilişkilerde anlaşılır ki kişi kendini kutsallaştırmıştır. Bu tarz büyüklük kendine tapmaktır. Sahip olduğu birçok nimeti kendinden bilmektir. Bu durum yaratılış kanunlarına da varoluş felsefesine de aykırıdır. Kişinin dikkat etmesi gereken unsur haddini bilmektir. Büyüklük hastalığı olan kişiler sınırlarını ve nerede duracaklarını bilmezler. Ben en iyi liderim diyen kişilerdir. Büyüklenerek konuşan kişilerdir. İnsanlar anlamasa da bu davranışlar ahlaka zıt düşer. İnsanlar sevmez ve soğurlar o kişilerden. Bu tipler farkında olmadan sevilmezler. Kibir sarımsak kokusu gibidir. Saklayamazsınız, ses tonunuzdan bile anlaşılır. Kibir itici ve soğuk bir duygudur ve onun için kibirli kişiler yalnız kalır. Başarılı oldukları zaman etrafları dolu ve kalabalıktır. Emekli olduklarında veya başarılarını, güçlerini kaybettikleri zaman bu kişiler yapayalnız kalırlar. Bu sefer de insanları menfaatçi olmakla suçlarlar. Halbuki insanlar onları değil, onlardaki çıkar için yanlarında dururlar zaten. Büyüklük hastalığı olarak da adlandırabiliriz. Atalarımız hep şöyle söylemiş: "Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var" diye. Bu insanın psikolojik olgunlaşmasının en önemli engel unsurudur. Kibirli kişiler sıradanlıktan korkarlar. İçindeki büyüklük duygusunu terbiye etmeyen bir insanın psikolojik olgunluğa erişemeyeceğini kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan açıklamasına şöyle devam ediyor. Büyüklük duygusu yemek, içmek, üremek gibi insana kodlanmıştır. Narsizm duygusu en çok olan varlıklar çocuktur. Çocuklar dünyayı kendi etraflarında dönüyor sanırlar. Büyüdükçe sevgi yatırımlarını diğer nesillere, anne babalarına, hayata, yaşam felsefesine, varoluşa ve yaratıcıya yaparlar.
Böyle durumlarda sevgi kaynağını doğru yönetmiş olurlar. Narsistik kişi bütün yatırımını kendine yapar. Freud şizofreniye de sekonder narsizm demiş. Şizofren kişi kendi dünyasında yağmurlar yağdırır. Hastalık olan budur. Akıl sağlığı yerinde olduğu halde kişinin kendini özel, önemli ve üstün gören bir kimse kibir özelliğini taşır. Kibirli kişilerin arkasında müthiş bir korku vardır. Bu sıradan olma korkusudur. Onun için sıradan olmaktansa hiç yaşamayayım der. Narsistik yaralanma dediğimiz yaralanma yaşar. Onun için başarısızlığı tolere edemezler. Dünyada intiharın artış sebeplerinden birisi de narsizmin bir illet şeklinde küresel olarak yayılmasıdır. Kendini yeryüzü tanrısı gibi gören bir insanın her şeyi kontrol etmeye gücü yetmiyor. Herkesi kontrol etmek ister. Narsist insanın en büyük özelliği ben her şeyi kontrol etmeliyim, hep benim dediğim olsun der. Aşırı kontrol duygusu vardır. Çocuğunun, eşinin gördüğü rüyayı bile kontrol etmek ister. Bu davranışın arkasında narsizm vardır. Mütevazı rolü oynasa bile iç dünyası öyle değildir. Sıradan olma korkusu nedeniyle devamlı çalışırlar. Kapital sistem bu kişileri çok iyi kullanır. Başarısız olmaktansa ölmem daha iyi diyerek ölümüne devam ederler. Ya ölüm ya başarı yaşam felsefeleri budur. Çok çalışır, çok üretirler, hep parmakla gösterilen, özel, üstün olmak isterler. Bunun için barışçıl olmayan rekabet yaparlar. Çelme takarlar, başkalarının ekmeğiyle oynarlar. Sırf kendi güçlerini, iktidarını devam ettirmek için tehlikelidir. Dünyada da bunun üzerinden savaşlar çıkmıştır. Aile içi kavgalar bu yüzden çıkıyor. Kendi dünyamızda, evimizde, toplumda iç barış istiyorsak önce narsizmi terbiye etmemiz lazım. Böyle kişiler duygularını yönetebilir. Evlilikte hepimizin içinde narsistik eğilim vardır. Bunun farkında vardığımız zaman korkmayalım, bu bize yaşam enerjisi olabilir. Yani çok çalışkan yapar ama amacımızı egomuzu tatmin değil de toplumsal faydaya çevirmemiz lazım. Bireysel faydayı değil, toplumsal faydayı gözetmemiz lazım. Narsistik kişi içindeki başarılı olma eğilimini topluma faydalı olmaya çevirirse bu kişi narsizmin yönünü değiştirmiş olur. Çünkü bu duyguyu öldüremeyiz. Bu aynı zamanda insanların alkışıyla beslenme duygusudur, şöhret duygusudur, zenginleşme duygusudur. Her insan zengin olamaz, ünlü olamaz, başarılı olamaz ama her insan iyi bir insan olabilir. Ego idealizminin ne olduğu önemli böyle durumlarda. Narsist insanlarla nasıl baş edilebilir? Profesör Doktor Nevzat Tarhan böyle kişilerle yaşamak zorunda olanlara şu tavsiyelerde bulundu. Bir kişinin narsizmini kontrol etmek istiyorsak önce kendimizden başlayacağız. İlişkilerde ne ezeceğiz ne de ezdireceğiz. Birinci ilke budur. Narsistik kişi kendi sınırlarını zorlar. Onun için narsistik kişiler kanser hücresine benzer. Kanser hücresinin özelliği nedir? Yanındaki dokuları harap ederek büyür, doyumsuzdur, sorumsuzdur ve sınırsızdır. Karaciğerde başlar, büyür, karaciğerle birlikte kendisi de ölür. Ölümüne büyür. Narsizm de böyledir, açgözlüdür. Narsizm de ruh kanseridir. Ruh yapımızı kanser gibi kaplar. Sosyal kanserdir aynı zamanda. Narsistik kişilerin aile ilişkileri de olumsuz etkilenir. Özellikle aile içerisinde erkekler daha çok oluyor. Para onda, güç onda, kontrol etmek istiyor eşini, köle gibi görüyor. Narsistik kişi eşini uzvu gibi görür. Kalk der kalkar, dur der durur. Onu ayrı bir birey olarak görmez. Ona kendisinin ayrı bir birey olduğunu kişinin anlatması gerekir. Narsistik kişiye kesinlikle mütevazı davranılmaz. Narsistik kişinin karşısında mütevazı davranırsanız size nasihat etmeye başlar. Sen başarılısın, iyi şeyler yaptın ama bu konuda şu gerekçelerle senin gibi düşünmüyorum diyerek o kişinin kişiliğini değil yanlışlarını eleştirmek gerekir. Kişiliğini eleştirirseniz size saldırır. Mesela eşi aslında iyi bir insansın, bizlere sahip çıkıyorsun, bizler için çalışıyorsun ama davranışın iyi değil şeklinde duygularını dile getirirse bir müddet sonra iki tarafta birbirinin narsizmini kontrol etmeye başlar. Böylece kontrol etmek isteyen kişi sınırları olduğunu anlar. Kişi kendi sınırına narsistik kişiyi sokmayacak. O nedenle birlikte yaşama bilinci geliştirmek için narsistik kişilere gerekçeleriyle birlikte hayır demek lazım. Biz böyle durumlarda zorluk çeken kişilere hayır deme becerisi kazandırmaya çalışıyoruz.
Narsistik kişilerin değer verdiği şeyleri kaybetmekten korktuklarını ifade eden Profesör Doktor Nevzat Tarhan sözlerine şöyle devam etti. Bu kişilere bu şekilde devam edersen bunları kaybedersin denildiği zaman öz eleştiri yaparlar. O nedenle bu kişilerin değer verdiği şeyleri bulmanız lazım. Değer verdiği şeyi kaybedeceğini anladığı zaman kendini değiştirmeye başlar. Narsizmi devam etse bile davranışlarını düzeltebilir. Narsizmde onun için sınır koyma becerisi çalışıyoruz. Kendi narsizmini de yenmek için sessiz iyilikler yapılması tavsiye ediliyor. Göstere göstere yapılan iyilik narsizmi besler. Narsizmi eğitme yönetimidir bu. Ödev olarak bu kişilere sessiz iyilik yapmayı veriyoruz. Narsistik kişi toplum içerisinde eleştirildiği zaman yara alır. Ama bu kişiyi tek başına çağırıp hatası söylendiğinde o kimse onuru kırılmadan hatasıyla yüzleşebilir. Buna rağmen kişi aynı hataya devam ediyorsa önce sözle uyarılır, daha sonra gerekiyorsa yazılı olarak uyarılır. Aile içinde yazılı olarak uyarın diyoruz bazen. Bazı kişilere sözel uyarı değil, yazılı uyarı daha etkili olmaktadır. Bunlara rağmen düzelmiyorsa somut adımlar atmak gerekebilir.